Sevgili Emre TV izleyenlerim, bugün sizlerle GoPro Hero 10 kameranın kutu açılımını yapacağız ve içinde neler çıkıyor, nasıl bir şey kontrolünü yapacağız. Kargomuz arkadaşlar geldi. Gördüğünüz gibi şöyle bir poşet içerisinde geldi kargomuz. Hemen şöyle açalım. Kargoyu açtığımız zaman kargonun içerisinden bakın gördüğünüz gibi şu şekilde. Kargomuzu açtık. İçinden görmüş olduğunuz gibi hava kabarcıklı bir poşete sarılmış. GoPro'muzun korumak, darbelere karşı bir zarar almaması için böyle bir sarma yapmışlar. Şimdi hemen GoPro'muzu açmaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar almış olduğum ürün distribütör garantili değil, GoPro Türkiye garantili. Yani direktman kendi resmi distribütörünün ürünü. İthalatçı firma garantililerin fiyatları biraz daha aşağıdaydı. Fakat ithalatçı garantililerde garanti ithalatçının kendisi oluyor. Genellikle de problem çıktığı zaman muhatap bulamadığınız yönünde şikayetler oluşuyor. Yani inşallah şikayet çıkmaz, çünkü şikayet çıktığı zaman garanti de olsa çok problem yaşanıyor. Evet arkadaşlar, üstteki bu bandı koparmak için bir anahtar yardımıyla bandımı açtırdım. Ben GoPro'mla birlikte bir de hafıza kartı aldım GoPro'ya. Tabii GoPro gibi cihazlara öyle her hafıza kartını takamıyorsunuz. Belli başlı standartları var. Mesela bu GoPro 10 için alacağınız hafıza kartının en az V30, yani 1 saniyede 30 MB veri yazabilen bir hafıza kartı olması gerekiyor. Ve basit temel düzey bir hafıza kartı değil de Extreme diye geçen Extreme hafıza kartlarını kullanmanız gerekiyor. Bakın almış olduğum hafıza kartı SanDisk'in Extreme Pro 4K UHD çekimler için kullanılır diyor. Arkasını çevirdiğimiz zaman da burada diğer özellikleri kısmında V30 yazıyor. Şöyle yakından sizlere de göstereyim bunu. Bakın şu V30 ibaresi saniyede 30 kare çekmesi. MicroSD zaten. Buradaki özellikleri bu şekilde veriyor. Almış olduğum hafıza kartı da SanDisk'in Extreme Pro diye geçen şu versiyonu. Saniyede 200 MB okuma, 90 MB yazma hızı veriyor olduğunu söylüyor. Tabii ki bu 90 MB'lık yazma hızı zamanla değişebiliyor duruma göre. Ama en az, yani minimum 30 MB bölü saniye hızla yazabildiğini söylüyor bu hafıza kartı. Bizim GoPro 10'da da GoPro 10'un içeriğine baktığımız zaman en yüksek çözünürlükte 5.3K 60 fps en fazla çekim yapabiliyor GoPro'muz. Bu çekimi yapacaksak da elimizdeki hafıza kartının minimum saniyede 20-25 MB yazabilmesi gerekiyor. O yüzden V30 hafıza kartı aldık biz. Bunun altındakiler arkadaşlar maalesef bu hıza yetişemiyor. Görüntü çekemez misiniz? Çekersiniz. Fakat görüntüde takılma, yani şu yaşanan olay veya donmalar olabilir. Almış olduğumuz cihaz bir aksiyon kamerası olduğu için takılma ve donma hiçbir zaman için bizim işimize yaramaz. O yüzden bunu gidip bu şekilde bir şey aldık. Eğer biraz daha bütçeniz uygunsa bunların yerine Angry Bird diye geçen kartlar var. Yani toza suya daha dayanıklı. O kartları da kullanabilirsiniz. En azından verileriniz kaybolmamış olur. Tabii onlar 3-4 bin lira civarında. Arkadaşlar bakın GoPro Hero 10'umuz bu şekilde bir poşet içinde geliyor. Kullanım kılavuzu yanında, bakın şöyle bir kitapçık. Resmi distribütör garantili aldığımız için arkadaşlar, yani Türkiye malı, GoPro Türkiye garantili. O yüzden kullanım kılavuzu Türkçe. Birçoğu ithalatçı firmanın göndermiş olduğu ürünlerde Türkçe kullanım kılavuzu çıkmıyor. Yalnız ilginç olan şey, bu kullanım kılavuzunu ben bunun içinden çıkacak diye bekliyordum. Fakat görmüş olduğunuz gibi şöyle bir poşetle geldi. Bu poşetin içerisinden çıktı bu kullanım kılavuzu. Bunu da şöyle yan tarafa bıraktım. Şimdi geliyoruz GoPro'muzu açmaya. Kutuyu açarken kutunun bağlantısı var mı diye bakıyorum. Ama sanırım kutuyu yırtmadan açamıyoruz. Bu da içeriğine bakılıp bakılmadığını anlayabilmemiz için GoPro böyle bir önlem almış sanırım. Kutusunun yırtılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın hiçbir yerinde açma kapamaya yönelik bir alan yok. Bakın üstünde gösteriyorum. Bir girintiden açış veya kapatma yapamıyoruz. En altında bakın bu alanı yırtın gibi bir işaret yapmışlar. Burada şöyle daha net mi gözüküyor? Bakın şurada görmüş olduğunuz tırtıklar var.
Bu tırtıklardan bunu yırtmamız gerekecek. Başka türlü açılmıyor. Bakın şuradan tutuyorsunuz ve açılışını yapıyoruz. Şu anda artık GoPro'nun paketini açmış bulunuyoruz. Bakın böyle açtıktan sonra şu şekilde açılıyor. Üst tarafını yırtmıyoruz. Kutuyu yırtılmasın diye. Buralardan açılabilir bir yer var mı diye baktım ama yok arkadaşlar. Bunlar bir güzel yapıştırılmış. Yani açmaya kalktığınızda bu yırtılır. Yırtıldığı zaman da bunun açılmış olduğunu anlarsınız. Bakın bu şekilde bir kutusu var. Kutuyu çeviriyoruz ve açıyoruz. İçerisinden şöyle görmüş olduğunuz gibi bir GoPro, bir USB kablosu, bir bataryası, bir alt tutacağı, şu şekilde bağlantı aparatları ve vidası çıkıyor arkadaşlar. Evet sayın izleyenlerim, bakın gördüğünüz gibi içerisinden bir bataryası çıkıyor. Bir bilgisayar bağlantı kablosu çıkıyor. USB Type-C'ye benziyor ama tam emin değilim. Görmüş olduğumuz gibi bir yapıştırıcılı bağlantı aparatı. Şu şekilde bunu buraya geçiriyoruz GoPro'muzu. Ve muhtemelen buradan da artık GoPro'nun kendisine vidalanabiliyor. Bu arada GoPro'yu çok güzel bir çantayla göndermişler. Bakın güzel bir çantası var. Hani daha önceki versiyonlarında ben bunu nasıl taşıyacağım, işte taşımak sıkıntı, çizilir mi, bir şey olur mu diye düşünülüyordu. Şu anda arkadaşlar çok güzel bir çantayla göndermişler. Çok hoşuma gitti bu kutu. Bu kutuyla ben bunu istediğim gibi taşıyabilirim. Bakın şu şekilde alt tarafını açıp bunu buraya monteleyebiliyorsunuz. Tabii şu an ben bunu kullanmayacağım. Daha çok GoPro'yu şu şekilde elde kullanmayı planlıyorum. O yüzden şimdilik bunları yerine bırakıyorum. İçerisinden bir de arkadaşlar şu şekilde cep telefonuna kuracağımız uygulaması, yani cep telefonundan GoPro'ya bağlanmak için gerekli olan uygulamanın kurulumu için şöyle bir kağıt geliyor içerisinde. Bir de stickerları var, GoPro yapıştırması. Aynı zamanda da görmüş olduğunuz gibi GoPro'nun kullanma kılavuzu var ama bu kullanma kılavuzu Türkçe değil. İngilizce var, İspanyolca var, yani Türkçe yok. Türkçe kullanım kılavuzunu GoPro'nun dışına GoPro Türkiye bunu şu şekilde bir poşete koyarak yanında Türkçe kullanım kılavuzunu bize göndermiş arkadaşlar. GoPro böyle. Boyut olarak düşünüyorsanız şöyle yaklaşık 4 parmak kadar bir boyutu var, gördüğünüz gibi küçücük. Arkada ekranımız, yanda hafıza kartı takma bölmemiz. Arkada ekranımız, yanda da hafıza kartını falan takma bölmemiz, hepsi içerisinde mevcut. Şimdi arkadaşlar GoPro'muzun bataryasını takacağız. Bataryasını takarken nasıl yapmamız gerektiğini bakın burada resimli bir şekilde anlatıyor. Çok kolay olarak söylüyor. Bakın diyor ki önce alttaki kapağını açın diyor. Şu altta bir kapağı var. Bakın resimde gösteriyor. Şu şekilde alttaki iki ayağın olduğu tarafın yanında şurada bir çentik var diyor. Bunu aşağı doğru ittirin diyor. İlk açılış olduğu için mi çok sert bilmiyorum ama şu an bayağı bir sert. Aşağıya doğru çektirdim ve yandan çıktı gördüğümüz gibi. Şimdi arkadaşlar bataryayı çıkartıyorum. Bataryamızı aldım ve GoPro'muzun içerisine monte ediyorum. Nasıl takılacağını resimde de gösteriyor ama içine bakarsanız da zaten nasıl takılacağını görürsünüz. Şu şekilde aldım, içerisine bırakıyorum. Üçüncü hamlede diyor ki artık diyor buradan altında şarj etme bölümü var. Buradan diyor artık GoPro'nuzu şarj edebilirsiniz diyor. Şarj ettikten sonra diyor GoPro'nuzun burasını takın. Daha sonra dördüncü adım olarak yan taraftan açma düğmesine basarak GoPro'nuzu açabilirsiniz diyor. Şimdi içerisine hafıza kartımı da yerleştireceğim. Hafıza kartımı yerleştirmek için hafıza kartımı açıyorum. Hafıza kartının arkasında böyle zar gibi bir alan var arkadaşlar. Orayı keserek açmamız gerekiyor. Bakın şu an çıkmıyor. Bu zar gibi alana ufak bir kesik atayım. Hafıza kartımıza zarar vermemiş olalım. Anahtarla arkadaşlar şöyle hafıza kartının arkasındaki o ufak zar gibi alana ufak bir çizik attım. Ve hafıza kartımı çıkarttım. Şimdi hafıza kartımı GoPro cihazımın içerisine takıyorum. Hafıza kartımı taktım ve burada bir ışık yandı. Doğru taktığımı gösteriyor. Şu an cihazın yan tarafını da kapattım. Cihazımı açtım. GoPro yazısı ekrana geldi. Evet, ilk açılışta hemen dil seçeneği karşıma çıktı. Ekranımız dokunmatik arkadaşlar. İstediğimiz gibi çeviriyoruz. GoPro'nun kendi içerisinde dil seçeneği olarak şu an için Türkçe yok. O yüzden İngilizceyi seçiyorum.
kabul ediyor musunuz diye bir soru soruyor. Aynı zamanda ben bunu artık cep telefonu uygulamasından bağlayıp güncellemelerini çekeceğim arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi GPS konumlarını da almak istiyor musunuz gibi seçeneklerini veriyor. Ayarlarını yapıyorsunuz ve kameramız açılıyor. Cihazla birlikte çok güzel bir cihazı taşıma kutusu geliyor. Bakın fermuarlı, istediğiniz gibi kapatıp açabiliyorsunuz. GoPro'nuzu koruyor. Gayet güzel. Yani bunların düşünülmüş olması ekstra bir avantaj. Tabii verdiğiniz fiyat biraz yüksek ama karşılığında size bu hizmeti sunuyorlar. Nasıl kullanacağınıza dair bakın burada çok güzel bir resimli anlatım yapmışlar. Bu cihaz için önemli olan şey hafıza kartınızda en az V30 yazması gerekiyor. V60 veya V90 alabilirsiniz. V60 hafıza kartları daha hızlıdır. İhtiyaç duyar mısınız? Hani bu cihaz V30 yeterli oluyor ama V60 alırsanız daha rahat edersiniz. Kutu açım videomuz bu kadar. Ayrıntılı özelliklerinin ve nasıl kullanıldığını anlatacağım videolar ilerleyen zamanlarda çıkacak. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.